Rusya-Ukrayna meselesi hakikaten çok kafamı karıştırıyor. Yani o kadar çok böyle açıklamalar, işte toplantılar, ülkelerin başkanları çıkıp bununla ilgili iyi alanlarda bir şeyler söylüyorlar. Mesela en son işte Fransa'nın başkenti Paris'te Gönüller Koalisyonu'nun operasyonel merkezinin kurulacağı bilgisi geldi. Bununla birlikte işte kalıcı ateşkesten bahsediyoruz elbette. Ukrayna'nın kara kuvvetlerinin yeniden canlandırılması ve oluşturulmasına yardımcı olacağını söylüyoruz. Bir yandan ne dedik? Roma'da işte Ukrayna'nın yeniden inşasından bahsediyorduk. Bir de Marco Rubio, yani ABD'nin Dışişleri Bakanı kendisi, biliyoruz ki Malezya'nın başkentindeydi. Burada Rusya'nın Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İkilinin görüşmeleri kendilerinin söylediği kadarıyla işte iyi, verimli, güzel bir görüşme oldu. Samimi ve önemli dedi mesela Rubio bu görüşme için. Hani sanki böyle bu savaşın biteceğini, yani samimi ve önemli bir görüşme, bir mesafenin kat edildiğini anlıyorum ben, en azından kendi adıma söyleyebilirim. Ama şimdi duyuyoruz ki işte Trump Putin'e kızıyor ve bu yardımı onaylıyor. Yani böyle sanki hani bir adım ileri gidiliyor Rusya-Ukrayna savaşına ama iki adım geri. Öyle bir izlenim var. Kimsenin bitirmeye de niyeti yok belli ki. Trump'ın da keza aynı şekilde ve başı çekiyor zaten. Ne olacak peki? Ne bitecek? Yani buranın, bu savaşın biz hiç bittiğini duymayacak mıyız? Vallahi Sümeyye Hanım, kısa vadede biteceğini duyacağımızı saymıyorum. Çünkü baktığımız zaman siz de iyi bir şekilde ifade ettiniz. Hı Bir hı. adım ileri, iki adım geri. Hatta iki adım bile geri değil, dört beş adım geri Doğru. gidiyoruz. Çünkü Trump dediğimiz adam geldiği zaman iktidara bu savaşı 24 saatte bitireceğini söyledi. Ama 7 ay geçti ve bu 7 ayın sonunda ortada herhangi bir somut çıktı yok. Geldiğimiz noktada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani az önce size bahsettiniz. Avrupalı ülkelerin bazı girişimleri var. Hı hı. İşte Paris'te Gönüllüler operasyon merkezi kurulacakmış. Roma'da mıydı? Yanlış mı duydum? İşte bir yerde başka bir şey kurulacakmış. Yani bu işin Evet. Avrupa tarafı, Sümeyye Hanım, oldukça nasıl desem, e, bir oyalama ve kendilerini kandırmadan ibaret. Yani bu iş gerçekten Amerika ile Rusya arasında çözülecek. Yani Amerikalıların bir noktada bu işi gerçekten Ruslara dayatması gerekiyor. Yani Trump zaten bu vaatle gelmişti. Ben 24 saatte savaşı bitireceğim derken, Putin savaşı bitirmezse daha fazla yardımla Rusya'yı tehdit ediyordu Trump ve bu noktada şu ana kadar Trump bu tehdidi adam akıllı kullanmadı. Hı İşte hı. az önce işte siz de bahsettiğiniz bu yardım meselesini tekrardan gündeme getirdi Trump. Burada Evet. şöyle teknik olarak bunun biraz açmaya çalışayım. Buyurun. Bu bahsettiğimiz yetki Presidential Drawdraft Authority dediğimiz, yani başkanlık çekme yetkisi olarak ifade ettiğimiz Hı hı. 1961 yılında Kongre tarafından geçmiş ve başkana yıllık 100 milyon dolara kadar Amerika'nın silahlı kuvvetlerinin, yani Pentagon'un stoklarından silah çekme yetkisi veriyor. Yıllık Bu 100 aslında milyon Kongre'nin. dolar. Evet, normalde yıllık 100 milyon dolardı. Evet. Yani şöyle, yıllık 100 milyon dolara kadar siz Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından, silahları çekip, yani Kongre'nin Onayı soruşturmasına, olmaksızın. onayı olmaksızın, evet. Hı. Evet. Çünkü Kongre zaten halihazırda 1961 yılında bu yetkiyi başkana veriyor. Ve buna da tavan koyuyor, 100 milyon dolar. Ama geldiğimiz noktada birkaç yıl öncesine kadar Amerikalılar bu tavanı yükselttiler. Yanlış bilmiyorsam 5 milyar dolara kadar falan yükselttiler. Yani bu anlamda Donald Trump'ın bu milyar dolarlık yardımı yapması, vermesi aslında iki dudağının arasında kalan bir şey. Ama günün sonunda baktığımız zaman Trump işte gerek Putin'le hala bir anlaşma yapabilir miyim, İşte Zelenski'yi hala masaya oturtabilir miyim gibi diplomatik çabaları bir şekilde sürdürmek istiyor. Ama orada da şöyle bir şey var. Siz her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri de olsanız, yine aynı şekilde bu iki devlet üzerinde kaldıraçlarınız da olmuş olsa, sahada sizin de kontrol edemediğiniz bazı durumlar var. Hı hı. Bunların da önemlisi zaten şu an sahada Amerikalılar, yani evet, yani Ukrayna'ya yardımlarda bulunuyorlar. Ama aynı şekilde Rusya'nın canını acıtan yardımlar, ama Rusya'yı geri püskürten yardımlar değil. Diğer taraftan da Rusya bir şekilde toparlanıyor. Bazen böyle kendisini
askeri olarak biz operasyonlar yaptığını görebiliyoruz. Ve Bu o arada breakthrough aşağıda dediğimiz, yazan cümle de yeni yapılan açıklamalardan Bekir Bey. Belki bunun da üzerine cümle kurmak istersiniz. Rubio işte tabii 100 bin askerini kaybettiğini söyledi Rusya'nın. Üstelik sadece bu yıl içerisinde. Peki Ukrayna ne kadar kaybetti? Ne kadar hocam? 150 bin. evet, Ukrayna Bu rakamlar 300-400 resmi bin olduğu bile rakamlar mı? söyleniyor. Daha üzerinde olabilir Bunu hayır, mi? Rusya şey açıklamıyor. Yani Evet, evet. Ukrayna da açıklamıyor da yani 100 binden fazla Rusya'nın, 150 binden fazla da Ukrayna'nın kaybolduğunu biliyoruz yani. Peki. Yani düşünün, dile kolay ya. Evet. 250 bin insan öldü ya 3 yılda yani. Olacak iş değil. Elbette. Evet. Buyurun. Ve daha da ölmeye devam ediyor. Yani geldiğimiz noktada bu yani özellikle Ukrayna meselesinde akan kanın durması aslında Ukrayna'ya daha çok yarayan bir şey. Ruslar bu insan kaybı konusunda zaten toplumsal olarak, tarihsel olarak tırnak içinde söylüyorum, bağışıklık kazanmış bir millet. Bu adamlar 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan kaybettiler ve geldiğimiz noktada da şöyle bir şey de var. Ruslar hani yabancı asker getiriyor, profesyonel asker kullandırıyor ve yine etnik Rus olmayan milletlerden askerleri sahaya sürüyor mesela Ruslar. Bunda altını çizmekte fayda var. Mesela yani adam tutup da Moskova'dan asker getirmiyor, bir Rus getirmiyor. Gidiyor işte orada Sibirya'dan veya oradaki Rusya'nın kontrolündeki Türk bölgelerinden de asker getiriyor. Yani bunun da altını çizmekte fayda var. Çeçenler Hatta var. bu o dönem Rusya'da çeşitli problemler, sosyal problemler de olmuştu. Yani neden bazı bölgelerden spesifik olarak asker alınıyor da Rusya'nın o etnik Rus bölgelerinden, Moskova'dan, batısından, Petersburg'dan asker alınmıyor gibi problemler yaşamıştı. Ama Peki. tabii ki yani Ruslar bunu bir şekilde idare etmeye çalışıyor. Ama geldiğimiz noktada dediğim gibi Trump'ın ben orta ve kısa vadede bu meseleyi çok çözebileceğini düşünmüyorum. Peki, Gönüllüler Koalisyonu'ndan da bahsettim ya biraz önce hocam. Hani Fransa'nın güdümüyle. Bu tam olarak ne yapacak peki Ukrayna için? Hiçbir şey yapamaz efendim. Bakın yani öyle diyorsunuz. Biraz önce altyazıda ne geçti? Ne? Almanya 2, Norveç 1 Patriot'un gönderilmesi için adını siz söyleyin, Ukrayna'ya ödemeye hazır. Yani bir taraftan öyle Gönüllüler Koalisyonu, öteki taraftan da silah, cephane, malzeme göndermeye de devam. Yani bu dünya kamuoyu algısında Avrupa'nın yaptığı, uyguladığı bir taktiktir. Efendim işte bak görüyor musunuz, biz barış istiyoruz vesaire ama Rusya yapmıyor. Gelin şunu çözelim, dostluk, kardeşlik, barış olsun filan. Öteki taraftan da Leopard tanklarının en üst modeli Leopard A2 V8'i gönderiyor. Evet. Efendime söyleyeyim işte Patriotlar gidiyor vesaire. Hani orada yazıyor işte reji yazmış ama işte Ukrayna Patriotlara kavuşacak mı? Ukrayna'da Patriot var zaten şu an. O yüzden Rusya Ukrayna'daki hava sahası kontrolü kaybetti. Yani büyük bir bölümünde artık Ukrayna hava savunma sistemleri aktif olduğu için Rusların kontrolünde değil. Yani ama dikkat edin, büyük bölümünde. Almanya Başbakanı Ukrayna'ya yardımcı olmak için ABD'den böyle bir talepte bulunmuş. Hatta sonra kendileri için de şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki Trump'a, Avrupa'yı yüzüstü bırakmamaya davet ederek bizimle ve Avrupalılarla kalın. Biz aynı taraftayız. Bu dünyada istikrarlı bir siyasi düzen arıyoruz. Evet. Merz diyor. Yani bir taraftan işte ABD, yani Rusya'ya karşı Avrupa'nın ABD'ye muhtaç olma halinin tezahürüdür o söylemler. Hal böyle olunca yani burada hakikaten durumun çözümü nedir diye sorduğumuzda Rusya'nın isteği nedir diye bakmak lazım. Hocam son bir dakikam Yani bu arada. Rusya'nın isteği aslında jeopolitik olarak Ukrayna'da yerleşikliğini kalıcı hale getirmek. Bunu da anlaşmalarla temin ediyor. Neden? Çünkü 2. Dünya Harbi örneğinde baktığınızda Rusya'ya ana ilerleme mihveri Almanya, Polonya, Ukrayna hattıdır. Yani burayı kontrol ederse Rusya gelecekte stratejik olarak olası bir saldırıya karşı da çok önemli bir avantaj elde etmiş olacak. O yüzden Ruslar buradan vazgeçmiyor. Yani burada Ruslarla bir anlaşma yapabilmek için anladığım kadarıyla Rusya'nın taleplerini dikkate alacak bir anlaşmaya gitmek lazım. Bu da tabii Avrupa için korku yaratıyor. Çünkü Ruslar burada kalırsa yarın Rusları burada duracağının garantisi yok. Hakikaten bu güvensizlik şimdi bir paradoks yaratıyor ve politikaların, yani sabit barışçıl bir politikanın ortaya çıkmasını da engelliyor. Hakikaten bu iş daha devam edecek gibi görünüyor.
Donald Trump'a rağmen de devam edecek gibi görünüyor. Anladığımız kadarıyla Donald Evet. Trump daha bundan sonraki dönemlerde de Ukrayna'ya istese de istemese de silah, teçhizat, malzeme, özellikle klasik anlamda top mühimmatı, orta menzilli taktik füzeler, işte Peki. HIMARS vesaire ve Patriot gibi hava savunma sistemleri göndermeye devam edecek. Teşekkür ediyorum hocam.